Herkese merhaba, BJ Design örgü kanalıma hoş geldiniz. Adım Burcu. Bugün Su Yolu ismini verdiğim bu çantanın tarifini paylaşacağım sizinle. Bu çalışmayı yapacağız. Tasarımı yine bana ait olan bu çantayı anlatmaya çalışacağım size. Şöyle göstereyim, çok sevimli, güzel bir çanta oldu. Aynı şekilde şapka da çalışılabilir. Örerken onu fark ettim. Çok güzel şapka da olur bununla. Tabandan başlayarak yapıyoruz. Pamuk yani koton dediğimiz iplerle ördüm ama istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Makrome veya kağıt iple de çok güzel olur. Şimdi ben tek bir tane çalışabildiğim için farklı örnekler göstermek için tabii aynı modelden farklı iplerle çalışamıyorum. Ama gerçekten kağıt iple nasıl duracağını çok merak ediyorum. Çok güzel olacağını düşündüm. Eğer benim zamanım olursa yapacağım zaten ama eğer yapan olursa kağıt iple veya rafya iple Instagram üzerinden etiketler veya bana gönderirseniz çok mutlu olurum. Gerçekten merak ediyorum çünkü. Saplarımız kalın, güzel bir sap oldu. Tabandan başladık. Bu şekilde. Bu alt kısmını da suplu olarak vesaire bu şekilde kullanabilirsiniz. Taban kısmı da çok hoş çünkü. Ortadan başlayarak büyüterek devam ediyoruz. Daha sonra duvar kısmını çıkıyoruz. Böyle dalgalı güzel bir model oldu. Ben yine içine astar yaptım. İçini doldurdum biraz pamuk ip olduğu için tabii çok kalıp şeklinde duran bir çanta değil. Şu şekilde göstereyim. Böyle çok güzel bir çanta oldu. Bir tek çıt çıtı kaldı. Onu da daha sonra takacağım. Benim hoşuma gitti. Örmesi de keyifli, güzel oldu. Açıkçası ben hayal ettiğimde zaten güzel bir şey olacağını düşünmüştüm ama beklediğimden çok daha sevimli ve güzel duruyor. Omuzda da çok tatlı duruyor. Kullanışlı, güzel bir çanta oldu. Umarım sizler de yaparsınız. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Ne dilerseniz başlayalım. Pamuk, koton dediğimiz iplerden kullanacağım. İlla bunlar olması gerekmiyor zaten. Ben Apple Yarn'ın ve Polo markasının 100 gramlık iplerinden aldım. 3 renk mavinin 3 tonunu kullanacağım. 2,5 milimetrede tığ kullanacağım. Şöyle açık renk olanla başlıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyorum. İpi bu şekilde katladım. Ortasına girip bir ilmek çekiyorum ve zincir. Tekrar sihirli halkanın içine giriyorum. Sık iğne yapacağım. İlmek aldım. 2 ilmeğim var. İçinden ip geçiriyorum. Birinci sık iğnemiz. Toplam 8 tane sihirli halkanın içine sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sihirli halkayı kapatıyorum. Sıkıştırdım. İlk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasından ikili şekilde geçip ilmek alıyorum ve aldığım ilmeği tığımdakinden kaydırıyorum. Birinci sırayı tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Şimdi yanındakinden devam edeceğim. Her sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapacağız. Buradan başlıyorum. 1 2 yanındakine geçtim. 1 2 bu şekilde 16 tane sık iğne elde edeceğiz. 14 tane yaptım. Birleştirme yaptığım noktaya da 2 tane yapıyorum. 16 tane ilmeğimiz olacak etrafında. İlk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Kapatmış oldum. Şimdi üst sıraya çıkacağım. Dörtlü gruplar gibi düşünün bunu. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu 4 tane zincir üçlü trabzan olarak kabul edilecek. Bir kere ip alıyorum. Hemen yanındaki bakın burada burayı kullanmışım. Birleştirme noktası, kafanız karışmasın. Bir sonrakinden giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. İp biraz ayrılıyor. O nedenle dikkatli örmek lazım. İkili trabzan yaptım. İp aldım. Yanındakine girip
yarım trabzan yapıyorum. Yani üçünü birden çektim. Boy boy gibi düşünün. Üçlü trabzan, ikili trabzan, yarım trabzan. Şimdi bir tane büyütüyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum tekrar. 2 kere de çektim. Bu birinci grup gibi düşünün. Bu gruptan toplam 4 tane yapacağız. Yani başa dönüyorum. Üçlü, ikili, yarım, ikili şeklinde devam edeceğim. 2 kere ip aldım. Bir sonraki sık iğnenin içine girip ikili ikili geri çekiyorum. 3 kere de geri çıkacağım. Üçlü trabzan, 3 kere de çıkılan trabzan. Hemen yanında ne vardı? İkili trabzan vardı. Bir sonrakine girdim. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrakinde ip alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Yani hepsini birden çektim. Bir boy büyütüyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikinci grubu da tamamlamış olduk. Şimdi tekrar başa dönüyorum. 2 kere ip aldım. Bir sonrakine girip üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 kere de çektim. Yanına yarım ikili trabzan. İp aldım. Yarım trabzan. İp aldım. İkili trabzan. 3 taneyi bitirmiş oldum. Tekrar başa dönüyorum. 2 kere ip aldım. Üçlü trabzan. İp aldım. İkili trabzan. İp aldım. Yarım. İp aldım. İkili. Ve buradaki dördüncü, 2, 3, dördüncü trabzanın tepe noktasına zincirin en üstüne bağlıyorum. Şu an biraz kıvrılıyor. Sorun değil, o açılacak. Şöyle çekebilirim biraz. Şimdi ip değiştireceğim. Bir sonraki ipi, kamerada çok fazla renk farkı yokmuş gibi görünüyor ama bir ton koyusu. İçinden geçiriyorum. Şunu da sıkıştıralım. Bu ipi kesmeyeceğiz. Devamlı birbir arkasında kullanacağız çünkü. Aynı noktaya tekrar girerek bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yine dörtlü dörtlü devam edeceğim. Şimdi birincisi sık iğne. İkincisi bir sonrakine geçtim. Yarım trabzan. Boy boy büyütüyorum şu anda. İp aldım. İkili trabzan. İp aldım. 2 kere üçlü trabzan. İki, üç. Şimdi bunu bir kenar gibi düşünün. Kenarın bir tanesini yaptık şu anda. Sık iğne, yarım trabzan, ikili, üçlü. Arada 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki trabzana girdim. Yine boy boy büyüterek devam edeceğim. Sık iğne ile başlıyorum. Yarım trabzan, bir sonrakine. İkili trabzan, bir sonrakine. Ve bir sonrakine de üçlü. 1, 2, 3. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Bir sonrakine geçtim. Baştan başlıyorum. Sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan, 2 kere ip aldım. Üçlü trabzan. Dört zincir. Son kez yapıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekerek birleştireceğim ama zincirin başında kalmak istiyorum. Bu tarafta kalmak istiyorum. O nedenle 2 kere ip alıyorum. İlk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına girdim.
ip aldım. Şimdi 2 geri çekeceğim. 1 2. Bir sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra ipim 2 tane ilmeğim var tığımda. Bu şekilde bekletiyorum. Bir sonraki renge geçeceğim. Diğer en koyu renk olan maviyi aldım. Bu ikisinin içinden ipi geçiriyorum. Biraz sıkıştırdım. Şunu şurada tutuyorum, yürüteceğim bunu. Diğer iplerim sağda kalacak. Diğer 2 tane ipimi bu şekilde bıraktım. Bir zincir çekip aynı noktanın içine tekrar giriyorum. Bu sefer bir değil 2 tane sık iğne yapıyorum buraya. 2 sık iğne, 2 tane de yarım trabzan. İki sık iğne, iki tane yarım trabzan yaptım. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına girdim. İkili trabzan. Bir sonrakinin içine girdim. İkili trabzan. 2 kere ip alıyorum. Son 2 tane trabzanımız kaldı burada. Bunların üzerine de üçlü trabzan yapacağız. 3 kere de çıkarttım. 2 kere ip aldım. Sonuncusuna giriyorum. Yeniden üçlü trabzan yapıyorum. 2 3. Bu şekilde. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 3 4 zincir. Buradaki zincirin içerisine girerek baştaki gibi aynı işlemleri yapacağız. Zincirin içine giriyorum. 2 tane sık iğne. İp aldım. 2 tane yarım trabzan. İp alıyorum. Şimdi buradaki 4 tanenin 2 tanesi ikili trabzan, 2 tanesi üçlü trabzan olacak. İlkin içine girdim. İkili trabzan, ikinciye giriyorum. İkili trabzan. 2 kere ip alıyorum. Son 2 tanesine de üçlü yapacağım. Üçlü. Sonuncusu da üçlü. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. Sıra sonuna geliyorum. Yine 2 tane ip alarak sırayı kapatacağım. İlk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasından girip ilmek çekiyorum ve 2 geri çıkartıyorum. 2 ilmeğim kaldığında bekletiyorum. Bu ipi sağa doğru alalım. Sıralamayı şöyle yapacağım. Açık, orta, koyu, açık, orta, koyu bu şekilde gideceğim. Yani açık olan bebe mavisi olan renge geri dönüyorum. Onu arkadan buldum. İkisinin içinden açık mavi olanı geçiriyorum. Dediğim gibi şu koyu olan sağda kalsın. Bunun da arka tarafındaki bakın şu boşluktan böyle görünmemesi için şunun üzerine örelim. Şöyle tutuyorum hafif elimle düzelterek. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktanın içine girerek devam edeceğim. Şimdi sıralamamızda şöyle birli gruplar, yani her birinden bir tane yapmıştık. Bir sonraki sırada her birinden 2 tane yaptık. Şimdi her birinden 3'er tane yapacağız. Yani 3 sık iğne, 3 yarım, 3 tane ikili, 3 tane de üçlü şeklinde yapacağız. Buradaki mantık da şu: bu zincirin içine her zaman 4 tane ilmek denk gelecek. Bir önceki sırada ikili sıramızda mesela 2 tane sık iğne, 2 tane yarım trabzanı aynı yerin içine yapmıştık. Şimdi şöyle olacak: her birinden 3 tane yapacağımız için 3 tane sık iğneyi buraya yapalım öncelikle. 1 2 3 tane sık iğneyi yaptım. Şimdi 3 tane de yarım trabzan yapacağım. Bunun bir tanesi bu zincirli boşluğun içinde olacak. İlkini buraya yapıyorum. Çünkü zincirli olan yere 4 tane ilmek gelmesi gerekiyor. Bir tanesini bu şekilde yapmış oldum.
Diğer ikisini sıradan devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğe girdim. 2, bir sonrakine girdim. 3 tane. 3 sık iğne, 3 yarım trabzan. Şimdi 3 tane de ikili trabzan yapacağım. Sıradan devam ediyorum. 1, 2, ip biraz açıldığı için 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 kere ip alıyorum. Son 3 tane trabzanımız kalmış olması gerekiyor zaten. Zincire gelene kadar bitmesi lazım. Bunlara da üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tane. Şöyle bakalım bir. Dediğim gibi bu boşlukların içine 4 tane trabzan 4 tane ilmek gelmesi gerektiği için bu şekilde yapıyoruz. Bir sonraki yani bu kurulum kısmı aslında önemli. Buradaki sayılar değişiyor. Sonrasında zaten buralara hep sık iğne denk gelecek. O yüzden herhangi bir problem yok. Bir karışma yaşamazsınız. İlk kısmı düzgün oturtabilirseniz diğerleri zaten çok rahat bir şekilde devam edecek. Zincirli boşluğa geldiğimde yine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Zincirli boşluğun içine giriyorum. 3 tane sık iğne. 1, 2, 3 tane sık iğne. Bir tane de yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzanların diğer ikisini sıradan devam ediyorum. İlk sık iğnenin içine girdim. 2 oldu. Bir sonrakine giriyorum. 3 oldu. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane. 3 tane de sondaki 3 taneye de üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Aynı şekilde 2 kere ip alıp ilk sık iğnenin içerisine girip 2 2 geri çekiyorum. 2 tane ilmeğim kaldığında bu kullandığım ipi sağa doğru alıyorum. Bu şekilde. Şimdi orta renkteki maviye geri döneceğim. Bunu arkadan bulup bununla ilmeği kapatıyorum. Bunu da bu şekilde elimle böyle tutuyorum ki arkadan görünmesin. Bir zincir çektim. Aynı yerden başlıyorum. Şimdi 4 devam edeceğiz. Yani 1'di, 2 oldu, 3 yaptık. Şimdi 4 devam edeceğiz. Dolayısıyla 4 sık iğne, 4 yarım trabzan, 4 tane ikili, 4 tane üçlü olacağı için buraya da hep 4 tane ilmek gelmesi gerektiği için artık bu aşamadan sonra bu zincirli olan kısma hep 4 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4. İp alıyorum. Sıradan devam edeceğim. Burada ilk birleşme aşamasında şurayı kontrol edin mutlaka. Bazen şurası ilmek gibi de görünebiliyor. 1, 2, 3, 4. Şuraya yarım yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane yarım trabzan yaptım. İp alıp 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi kalan 4 tane ilmeğimize bunlara üçlü trabzan yapıyorum.
grubu bitirdim. 4 tane zincir çekerek tekrar aynı işlemi yapacağım. Yani buraya bağlıyorum. 4 tane sık iğne boşluğa, diğerleri de kenarlara denk gelecek şekilde aynı şekilde sırayı sonuna kadar devam ettirelim. Sıra sonuna geldim. Yine aynı şekilde 2 iple alıp ilk sık iğnenin içinden 2 geri çekiyorum ve 2 ilmeğim kaldığında bu sefer de en koyu maviye tekrar dönüyorum. İçinden geçtim, bir zincir çektim. Bunu da sağ tarafa aldım. Şimdi bu sırada da birer birer arttığı için bu sırada da ne yapacağız? 5 tane, her birinden 5'er tane yapacağız. Yani 5 sık iğne, 5 yarım, 5 ikili, 5 üçlü şeklinde. Ama yine 4 tanesini buraya, bir tanesini içeriye kaydıracağız. Aynı noktadan tekrar başlıyorum. 4 tanesini, 4 sık iğneyi zincirli boşluğun içine yapıyorum. 2, 3, 4 tanesini zincirli boşluğun içine yaptım ama 5 yapmam gerekiyor. Sıradaki sık iğneye bir tanesini içeriye kaydırıyorum. 5 tane. Şimdi 5 tane yarım trabzanla devam ediyorum. Beş tane ikili trabzan, 5 tane de üçlü trabzan. Ne yaptık? 5 tane beşli gruplar halinde yaptık. Yani her birinden 5'er tane yaptık. Ama bu zincirin içini bozmadık. 4 tanesini buraya, bir tanesini içeriye kaydırmış olduk. Şimdi bu şekilde işlemlere devam edeceğiz. Yani 4 zincir çekip başa dönüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Daha sonrasında tabanı büyütmek için aynı işlemleri devam edeceğiz. Bir sırada 6'lı gruplar yapacağız. 6 sık iğne, 6 yarım, 6 ikili, 6 üçlü gibi. Bir sonrakinde 7'li, bir sonrakinde 8'li. Kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim zaten. Ama her zaman dediğim gibi buraya içeriye 4 tane sık iğne yapıyoruz. Mesela altılı sıraya geçtiğimizde ne yapacağız? 4'ünü buraya koyacağız. 2 tanesini içeriye geçirmiş olacağız. O şekilde sıra sonlarına geldiğinizde mutlaka zincire geldiğinizde, yani son trabzanı kullandığınızda emin olun, bu şekilde kontrol ederek devam edelim. Kaç sıra yaptığımı bitirdiğimde söyleyeceğim. Ben biraz daha örmeye devam ettim. Şu ortayı saymazsam eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yapmış oldum. Onunla beraber sayarsanız 10 sıra. Şu anda 9 tane sık iğne, 9 tane yarım trabzan, o sırayı bitirmiş durumdayım. Ölçüsünü vereyim. Biraz küçük göründüğünün farkındayım. Fakat bu model duvar çıkarken de birazcık genişliyor. O nedenle burada bırakacağım ben. 20 santim şu anda genişliğimiz var. İpler karıştığı için keserek yapmaya devam ettim. O yüzden şurada bakın ipi kestim. Buradan tekrar başlıyorum. Onu da göstermiş olayım. Şimdi şöyle ipi buradan öncelikle bir bağlıyorum. Aynı yere sık iğne yaparak başlıyoruz. 9 tane, yani şöyle söyleyeyim, duvar çıkabilmek için sayıyı artık artırmamamız gerekiyor. 9 sık iğne yapmıştık bir önceki sırada. Şimdi yine 9 tane sık iğne yaparak başlıyorum. Aynı yere 4 tane, öncelikle zincirin içine 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4. Bu ipi de arkadan yürütüyorum. Şu ipi de şöyle yürütelim. O da orada saklansın. 9 tane sık iğne yaptım. 9 tane yarım trabzan, 9 tane ikili, 9 tane de üçlü yapacağım. En sonunda bir işlemimiz var. Üçlüye geldiğim zaman tekrar devam edeceğim. 9 tane sık iğne, 9 tane yarım trabzan, 9 tane ikili trabzan ve 5 tane de şöyle göstereyim,
2, 4, 5 tane de üçlü trabzan yaptım. Şimdi sonda bakın burada ilmeklerimiz kaldı. Artık bundan sonra artırma yapmayacağımız için ve her sırada şurada 4 tane artırdığımız için bu 4 taneyi buradan keseceğiz. Yani 5 tane yapmıştım. Bakın şu ikisini birleştireceğim, 6 olacak. Bu ikisini birleştireceğim, 7 olacak. Bu ikisini birleştireceğim, 8. Bu ikisini de birleştireceğim. Yine 9 tane üçlü trabzanımız olmuş olacak. Birleştirmeyi de şöyle yapıyorum. 2 kere ip aldım. Birincisinin içine girip ilmek çekiyorum. 2 tanesinden geçiriyorum. 3 ilmeğim var. Bekletiyorum. Bir kere ip aldım. Sadece bir kere. İkinciye girip buradan da bir ilmek çekiyorum. Bakın şöyle 4 tane ilmeğim var. 3 tanesini çekeceğim. Şimdi 3 tanesinin içinden geçiriyorum. 2 ilmeğim kaldı. Bunları da beraber alıyorum. Bu şekilde ikisini bir taneye düşürmüş olduk. Bir kez daha göstereyim. İki tanesinin içinden geçtim. Bıraktım. Tekrar geçip bırakıyorum. 3 tanesinin içinden geçiyorum. Daha sonra da ikisinin içinden geçiyorum. Bu şekilde birleştirdim. Diğer ikisini de birleştiriyorum şimdi. Bakın bu şekilde son 4 tane ilmeği böyle oluşturmuş oluyorum. Yani 8 tane ilmekten 4 tane ilmek oluşturmuş oluyorum ki yukarıya doğru çıkabilelim diye. Bu taraftan bir azaltma yapmayacağız. Azaltmalarımızı sıranın sonunda yapacağız. Yine 4 tane zincir çekip buradan aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Yani 9 tane sık iğne, 9 tane yarım, 9 tane ikili trabzan, 5 tane üçlü trabzan yapıp son 4 tanesini yine bu şekilde birleştireceğiz. Böyle sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Bu şekilde sıra sonunu kapatmayı da, yani ip kestiğim için onu da ayrıca göstereyim. 4 tane zincir çekip ilk yaptığımız sık iğnenin içerisine girip ilmek alıp kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Üst sırada bunu böyle tutarak buradan saklayarak devam edeceğim. Şimdi işlemlerimiz bu şekilde devam edecek. Yani ne yapacağız? 9 sık iğne, 9 yarım trabzan, 9 tane ikili trabzan, 5 tane de üçlü trabzan yapıp daha sonrasında 4 tane de bu şekilde birleştirme yapacağız. Bu şekilde sıraları artıracağız. Ne kadar yaptığımı bittiği zaman tekrar söyleyeceğim. Bu arada çok tatlı oldu. Suplu olarak da bunu kullanabilirsiniz. Ben 26 sıra daha 9'lu gruplar halinde örmeye devam ettim. Böyle bir görüntü oldu. Sırasından ziyade ölçüsünü vereyim. Şöyle katladım. Şuradan itibaren söyleyeceğim. 25 santim, 24-25 santim civarında yükseklikte bıraktım. İsterseniz daha uzun da yapabilirsiniz ama benim için şu anda bu ölçü gayet yeterli. Şimdi şunu hatırlatayım size. İlk örgüyü bitirdiğinizde bu aralar böyle boğum boğum duracaktır. Panik yapılacak bir şey yok. Örgüden kaynaklı o şekilde duruyor. Ütülediğiniz zaman da bu şekilde dümdüz bir hale geliyor. Dediğim gibi söylemiştim, bu tabanı küçük bırakmamıza rağmen çanta oldukça geniş oldu. Bu tarafını da söyleyeyim hatta. Yani 36-37 santim civarında genişliği var. Söylemiştim, bu biraz yukarıya doğru genişliyor çünkü. Çok tatlı güzel bir model çıktı ortaya. Şimdi sap kısmını yapacağız. Çantamızın sapı için çift kat ip kullanacağım. Böyle bir sap yapacağım. Böyle spiral giden. Buna hapishane işi deniyor ama bu sıkı olan hapishane işi. Hapishane işinin türleri var. Bazıları çok gevşek oluyor. Bakın bu esnemeyen türden. Hem kalın, sağlam, içi tok. Yani böyle ezilmiyor. Hem de esnemiyor. O yüzden bunu tercih ettim. İnce iplerde sap yapmak biraz daha zor. O nedenle ben bunu 2 kat olarak yapacağım. Daha sağlam ve tok durabilmesi için.
Başından böyle bir pay bırakıyorum dikme payı olarak. Bir tane kilit zincir yapıyorum. 7 tane de zincir çekiyorum. Eğer daha ince istiyorsanız bunu daha az çekebilirsiniz. Bu şu anda şöyle göstereyim. Bir parmak kalınlığında bir sap. Bunu daha önce başka videolarımda anlatmıştım ama daha basit bir yöntem düşündüm. Bilmiyorum başka yerlerde var mıydı? Onu göstereceğim. Belki yeni başlayanlar için bu daha kolay olabilir. Aslında örgüyü bilenler bile bu tekniğin baş kısmında zorlanıyorlar. O nedenle ben daha basit bir yöntem göstereceğim. Şimdi ilk sık iğnenin içine, ilk zincirin içine bu şekilde girip bir ilmek alıp sık iğne yapıyorum. Sıradan hepsine sık iğne yapacağım. Bakın tek kanadını aldım şu şekilde. Buradan ilmek geçirip sık iğne yapıyorum. Tek kanadını alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu ilk sıra bittiğinde giriş yapacağımız yeri değiştirdim. Yani ilk sıra için. Öyle daha basit olduğunu düşündüm. Şöyle göstereyim. Hepsine birer tane sık iğne yapalım. Bu da sonuncusu. Şimdi başladığımız noktaya döndük. Bakın. Şimdi normalde şöyle göstereyim. Şu 2 tane sık iğnenin arasındaki şuradaki boşluğa çalışıyorduk. Şurada bir tane yatay duran var ya, ona çalışıyorduk. Şimdi öyle yapmayacağım. İlk sırayı şöyle yaptım. Gayet de muntazam oldu. Bakın ilk sık iğne burada şöyle duran, böyle pi gibi duran bir işaret var. Onun bize yakın olanını, sol bacağını diyeyim. Sol bacağından giriş yapıyorum. Buradan ilmek aldım. Ve sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın şunu almıştım. Bir sonrakine geçiyorum. Şu pi gibi duranın sol tarafı. Şöyle. Bunu alıp sık iğne yapıyorum. Yine aynı. Bakın şöyle ve şöyle duruyor. Şöyle çıkarıp mı göstersem? Şöyle ve şöyle duruyor. Biz bize yakın olanını, yani çevirdiğimizde bize yakın olanını. Bu sağ taraftakini ya da kendine göre sol tarafındakini. Buradan giriyorum. Sık iğne yapıyorum. İlk sırayı önceki yöntemlerle yaptığımızda biraz daha karmaşık oluyor. Yeni başlayanlar da karıştırıyorlar ama bu şekilde karışacağını zannetmiyorum. Daha kolay. Bakın yine aynı, göstereyim tekrar. Şöyle duruyor. Şu alttakini alıyoruz. Şunu. Yine bir tanesi daha yatay duruyor. Bir tanesi çapraz gibi duruyor zaten. Bunu alıyoruz. Yukarıda da aynı işlemi yapacağız aslında. Bu böyle spiral bir şekilde döne döne, sıra falan kapatmıyorsunuz. Döne döne örüyorsunuz. 2 tane var. Bu alttaki çapraz olanı alıyorum. Biraz ilerleyince çok basit bir şekilde görünüyor. Bunun sadece başlangıcı birazcık daha zor. Onu da bu şekilde kolaylaştırmış olduk diye düşünüyorum. Bakın burada da şu başlangıç noktasına geldim. Şu ve şu var. Şunu alacağız. Yine şöyle geliyor. Şu an aslında sıra belli olmaya başladı. Bakın şununla şu spirallerimiz olacak. Biz de bu aradakileri kullanacağız. Şunları. Buradan aldım. Şununla şunun ortasındakini alıyorum. Bunu.
Biraz ilerleyeyim, tekrar göstereyim isterseniz. Biraz daha devam ettim. Bakın spiraller oluşmaya başladı. Şunlar spirallerimiz. Aralardaki yerleri, şunları çalışıyoruz. Yani sırada ne var mesela? Şu ve şu spirallerimiz tam arasında bu çapraz görünen ilmekten sık iğne yapıyoruz. Yani yukarıya çıktığında çok daha basit bir şekilde görünüyor. Ve çapraz durana girdiğimizde, şimdi bu yöntemle yapıldığında sapın içi de doluyor. Şöyle göstereyim. Bakın içinde boşluk yok. İçine doğru zaten kıvrılıyor. Siz dışarıdan örüyorsunuz çünkü içeriye doğru da ilmek birikiyor. O yüzden de bayağı sağlam ve güzel bir sap oluyor. Bu şekilde istediğimiz boya kadar devam edelim. Sapların bir tanesini tamamen bitirdim. Diğerinin de kapanışını göstereceğim. İstediğiniz boya geldiğinde nasıl kapattığınızı anlatmaya çalışacağım. Benim şu anda sapın boyu 49 santim. 49-50 santim civarında. Böyle omza takılabilecek kadar yaptığım için bu şekilde. El çantası yapacaksanız daha kısa yapabilirsiniz tabii ki. Son kısmına geldiğimizde, şimdi sıradakinden alıyorum bir ilmeği, sık iğne yapıyorduk ya, bekletiyoruz. Bir sonrakinden alıyorum, bekletiyorum. 3 tane oldu. 3 tane olduğunda kapatıyorum. Dolayısıyla azaltmış oluyorum. Bir sonrakine girdim. Sık iğne yapacak gibi yaptım. Bıraktım. Bekliyor. Bir sonrakinden aldım. 3 ilmeğim var. Tek seferde kapatıyorum. Sıradan aldım. Bir sonrakinden aldım. Ve kapattım. Şu başlangıç noktamızdan tekrar alıyorum. Buradan da bir kez daha alıp kapatıyorum. Biraz daha sivri gibi bir görünüm oldu. Birazcık payı uzun bırakıp, dikme payını bırakıp kesiyorum ipi. İçinden de çıkartalım. Şöyle başladığı gibi bitmiş oluyor. Şu şekilde. Şimdi bunların dikme işlemlerini yapacağız. Ben sapları dikmeden önce astarı dikeceğim. Biraz daha kolay olması için böyle bir astar dikmiştim. Bunu yerleştirip öncelikle astarımı dikiyorum. Buradan astarı bir dikeceğim. Bunu da şöyle yapacağım. Tabii zevkinize göre yapabilirsiniz ama bakın şurada 2 tane yerde çıkıntı oluşuyor. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. 2 tane yükseltimiz var burada. Bunları sapın olduğu yere getireceğim. Bu şekilde ayarlayıp eşit bir şekilde bıraktım. Şu yükselti olan yerleri sapların olduğu yerlere denk getireceğim. Astarımı da ona göre dikeceğim. Çantamızın bütün parçalarını tamamladım. Astarını diktim. Şu şekilde göstereyim. Kocaman büyük bir çanta oldu. Saplar da gayet muntazam, düzgün oldu. Çalışma benim çok hoşuma gitti. Açıkçası örmesi çok keyifli ve güzel bir model. Umarım sizler de yaparsınız. Güzel günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.